Merhaba arkadaşlar. Bu videoda kalp detaylarıyla öne çıkan hem dekoratif hem de kullanışlı bir bardak altlığı modelinin yapılışını anlatacağım. Modelde farklı renkte koton iplikler ile 2,5 milimetre tığ kullanacağız. Desenin yapılışına sihirli halka yaparak başlayalım. Bir zincir, halkanın içerisine 8 tane sık iğne yapalım. Sihirli halkanın ipini sıkıştıralım ve ilk yapmış olduğumuz sık iğne ilmeğinin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. İki zincir, aynı ilmeğin tepesine ikili trabzan yapalım. İki zincir, sonraki sık iğnenin tepesine önce 2 tane yarım trabzan, daha sonra tığda bekleyen ilmeklerin hepsini birlikte kapatalım. İki zincir, sonraki sık iğnenin tepesine önce 2 tane yarım trabzan, daha sonra tığda bekleyen ilmeklerin hepsini birlikte kapatalım ve bu şekilde aralarında 2 zincir olacak şekilde toplam 8 tane grup oluşturalım. Sekizinci grubu yaptıktan sonra 2 zincir, ilk grubun tepesine kayma dikişi yapalım. Bir zincir yaparak ipi keselim ve ikinci renk ile devam edelim. Yapmış olduğumuz herhangi bir zincir boşluğundan ipi sabitleyelim. 2 zincir, aynı ilmeğin tepesine önce 2 tane yarım trabzan yapalım ve daha sonra tığda bekleyen ilmeklerin hepsini birlikte kapatalım. 2 zincir, aynı boşluğun içerisine 3 tane yarım trabzan, daha sonra tığda bekleyen ilmeklerin hepsini birlikte kapatalım. 2 zincir, sonraki zincir boşluğuna geçiş yaparak burada oluşturmuş olduğumuz V deseninin aynısını yapalım. Sıra sonuna gelene kadar alt sırada yapmış olduğumuz tüm zincir boşluklarına bu şekilde V desenleri oluşturarak devam edeceğiz. Hem V desenleri ortasında hem de gruplar ortasında 2 zincir yaparak ilerlemeyi unutmayalım. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman 2 zincir, ilk grubun tepesine kayma dikişi yapalım. Bir zincir yaparak ipi keselim ve üçüncü renk ile devam edelim. Alt sırada yapmış olduğumuz herhangi bir zincir boşluğundan ipi sabitleyeceğiz. Fakat mutlaka 2 V ortasındaki zincir boşluklarından sabitlemeliyiz. İki zincir, aynı boşluğun içerisine 4 tane ikili trabzan yapalım.
Bir zincir, sonraki zincir boşluğuna sık iğne, bir zincir, sonraki zincir boşluğu aynı zamanda V dikişinin ortasına 5 tane ikili trabzan yapalım. Bir zincir, sonraki zincir boşluğuna sık iğne, bir zincir, sonraki V dikişi ortasına 5 tane ikili trabzan, bir zincir, sonraki zincir boşluğuna sık iğne, bir zincir, sonraki V dikişi ortasına 5 tane ikili trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapmaya devam edelim. Toplam 8 tane grup oluşturdum. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman bir zincir, sonraki zincir boşluğuna sık iğne yapalım. Bir zincir, ilk yapmış olduğumuz zincirin tepesine kayma dikiş yaparak sırayı tamamlayalım. 2 zincir, aynı ilmeğin tepesine ikili trabzan ve son trabzana gelene kadar yan yana toplam 1, 2, 3 tane trabzan yapacağız. Son trabzanın tepesine 2 tane ikili trabzan. Yani altta yaptığımız birinci ve 5. trabzanın tepesine çift trabzan, diğerlerine bir tane trabzan yaparak toplam 7 tane ikili trabzan elde edelim. Bir zincir, sonraki gruba geçiş yapalım. Birinci ve 5. trabzanın tepesine 2 tane ikili trabzan, diğerlerine bir tane trabzan yaparak toplam 7 tane ikili trabzan elde edelim. Bir zincir, sonraki gruba geçiş yapalım. Birinci ve 5. trabzanın tepesine 2 tane ikili trabzan, diğerlerine bir trabzan yaparak toplam 7 tane ikili trabzan yapalım. Her grup ortasında bir zincir yapmayı unutmayalım ve sıra sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman bir zincir yapalım ve ilk zincirin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. 2 zincir, aynı ilmeğin tepesine ikili trabzan. Şimdi yan yana 5 tane ikili trabzan, son trabzanın tepesine 2 tane ikili trabzan, zincir ile birlikte toplam 9 tane ikili trabzan elde edeceğiz. Dairenin çapı büyüdüğü için bu sırada gruplar arasında 2 zincir yapalım ve sonraki gruba geçiş yaparak birinci ve 7. trabzanın tepesine 2 tane ikili trabzan, yan yana ortada 5 tane ikili trabzan, toplam 9 tane ikili trabzan elde edelim.
2 zincir. Sonraki gruba geçiş yapalım. Birinci ve 7. trabzanın tepesine 2 tane ikili trabzan, yan yana 5 trabzan, toplam 9 tane ikili trabzan elde edelim. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman 2 zincir yapalım. İlk zincirin tepesinden başlayarak 3. trabzana kadar kayma dikişi yapalım. İki zincir. 3. trabzanın tepesine 6 tane ikili trabzan yapalım ve başlangıç zinciri ile birlikte toplam 7 tane ikili trabzan olmalı. İki ilmek atlayalım, sık iğne. Bir ilmek atlayalım, 7 tane ikili trabzan yapalım. İki grup ortasındaki zincir boşluğuna kayma dikişi. Sonraki gruba geçiş yapalım. 2 ilmek atlayalım. 7 tane ikili trabzan yapalım. İki ilmek atlayalım, sık iğne. Bir ilmek atlayalım, 7 tane ikili trabzan. İki grup ortasındaki zincir boşluğuna kayma dikişi. Sonraki gruba geçiş yapalım ve ikinci grupta yaptığımız işlemleri tekrar ederek kalp desenlerini oluşturalım. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman en sonki zincir boşluğuna kayma dikişi yapalım ve bir miktar ip bırakarak ipi keselim. İlk ilmeğin tepesinden gizli birleştirme yapalım. Böylelikle bardak altlığının da tüm yapım aşamalarını tamamlamış olduk arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın lütfen. Hoşça kalın.